Merhaba, ben Belgin Şimşek. Merhaba, ben Faruk Aran. Bugün sizden gelen soruları cevaplayacağız. Hadi başlayalım. Başlayalım. Buyursunlar efendim. Böyleli falan uğraşmışsınız ya. Günlük yaşamınızda Alaaddin ve Gonca gibi konuştuğunuz oluyor mu birbirinizle? Burak Instagram. Günlük hayatımızda yani konuştuğumuz oluyor. Evet. Espri yapıyoruz birbirimize. Espri yapıyoruz ve dilimize yerleşen kelimeler de var tabii. İster istemez oturuyor. 3 senedir buradayız yani. Artık üstümüze sindi. Partner olacağınızı öğrendiğinizde ve birbirinizi gördüğünüzde ilk düşünceleriniz ne olmuştu? Evet Belgin'ciğim. Ben ilk gördüğüm zamanı hatırlıyorum. Yine böyle ilk eğitim alacağımız zamandı. Arabada görmüştüm seni. Beraber aynı araçtaydık. Yani- İlk Burke provasına gitmemiş miydik? Oradan da talime Ta- gitmiştik. gitmiştik. Talim bak işte yerleşiyor yani. Eğitime gitmedik, talime gittik ama. Yani bilmiyorum, çok garip hissetmiştim. Çok heyecanlıydık. O da çok heyecanlıydı. Ben çok Ben heyecanlıydım. arabada Çok otururken değişikti. Belgin'i ilk gördüğüm zaman yani karşıdan gelirken Allah'ım ne güzel bir kız diye düşünmüştüm. Evet, bunu hep söylüyorsun. Evet. Sıra bende. Evet. Ha şey söyleyeyim ya bir de aynı zamanda. O zaman ilk gördüğümüz zaman değil de ilk sahne çektiğimiz zaman da şöyle bir şey olmuştu. Faruk çok iyi oynuyordu ve gerçekten bir helal olsun demiştim. İlk sahnemiz olmasına rağmen. Faruk Aran çok güzel çizimler yapıyor. En çok ne çizmekten keyif alıyor Yasemin X. Yapıyordum boş vakitlerimde. Eskiden yapıyordum. Şu sıralar yapamıyorum. En sonunda Belgin'i çizmiştim. Bundan bir 2 sene önce falandı. Evet. Ama artık yapamıyorum maalesef. Böyle bir vaktim de yok. Boş vakitlerimde de dinlenmeyi tercih ediyorum. Birlikte en son izlediğiniz film. İnci Instagram. Film. Film değil de bu ara bir dizi izliyoruz. Evet. Onu söyleyebiliriz. Bu Game of Thrones dünyasının yeni bir dizisi çıktı. Ona bakıyoruz. Night of the Kingdoms. Kingdoms. Evet. Galiba. Gayet Evet. güzel. Çok da Eğer beğendik. Tam buysa Evet. doğru ismi o. Onu izliyoruz ve gerçekten güzel Evet, bir iş. çok kaliteli Tavsiye duruyor edilir. Evet. Faruk olarak Gonca'ya aşık olur muydun? Belgin olarak Alaaddin'e aşık olur muydun? Bu nasıl bir kullanıcı ismi? Söyleyemeyeceğim. Q ile başlıyor. X'ten gelmiş. Söyleyemeyeceğim bunu. Olurduk ya tabii. Niye olmayalım? Ben kesin Alaaddin'e aşık olurdum. Onu söyleyeyim. Sebebi de şu. Bence o dönemde... Konuş. Değil mi? Seni övüyorum hep. Söyle. O dönemde Alaaddin karakteri kadar bence sevdasını dolu dizgin yaşayan, bu kadar sadakat sahibi karakter az ve gerçekten sevgisini çok göstererek yaşıyor diğer karakterlere göre bence. Neler dersin? Ya sen de söyle. Ben de kesinlikle aşık olurdum Neyine? Gonca'ya. Bir kere bu kadar karakterli bir kız olduğu için aşık olurdum. Bu kadar güzel bir kız olduğu için aşık olurdum. Onun dışında çok maharetli bir kız olduğu için aşık olurdum. Hiç doğaçlama yaptınız mı? Yunus X. Doğaçlamayı hep yapıyoruz. Bütün Yani sahnelerde. bütün sahnelerde yapıyoruz neredeyse yani. Evet. Doğaçlama olmayan sahne sanmıyorum ki olsun. Muhakkak oluyor yani. Muhakkak oluyor ama olduğunda Eklediğimiz, zaten doğal çıkıyor çıkardığımız. sahneler. Kesinlikle. Sonuçta bu senaryo ama taşa yazılmadı yani. O yüzden oynuyoruz üstünde. Saç modeli. Saç modeli. Ben bu saç modeline bir açıklık getirmek istiyorum. O zaman komple okuyayım dur. Tamam oku. Faruk Aran en sevdiğin saç modelin hangisi oldu? Halim Instagram. Saç modelinde şöyle bir durum var. Oyuncu kişisi olarak bizim saçımız, sakalımız ne yazık ki bize ait değil. Ne isterse onu yapmakla mükellefiz. Tabii ki benim de söz hakkım oluyor ancak finalde ne yazık ki ona bağlanıyor. Görüyorum Instagram'dan, Twitter'dan da yorumları. Benlik bir durum değil. Teşekkürler. En sevdiğim saç modeli
Sen söyle bence. Ben söyleyeyim mi? Evet, bence sen söyle. Bekledim seni söylemeni Evet. ama benim için en favori bu sezonun başındaki saç modelin çok güzeldi. Evet, çok güzeldi. güzeldi gerçekten. Çok yakışmıştı. Bu da güzel, kabul ediyorum. Ama ben Ya bu biraz daha dönem oluyor bence ya aslında uzun saç hani evet, çünkü. bu da yakıştı bu arada bence. Teşekkür Güzel ederim. oldu. Yeterli misin? Yeterli. Öldü mü, tamam mı? Ben de senin en çok bu saç modelini beğeniyorum belki. Teşekkür Birbirinizin oyunculuğu hakkında konuşuyor musunuz? Hiç önerilerde bulunuyor musunuz? Sürekli konuşuyorum. Dur, Esra X. Tabii ki konuşuyoruz. Önerilerde bulunuyoruz. Sahne içinde de konuşuyoruz. Zaten sahnelere de beraber çalışıyoruz. Tabii ki iletişim halinde oluyoruz. Öyle çıkıyor sahneler. Şimdi şurada şöyle mi yapsan daha iyi olur, bunu burada daha iyi mi yapsan şöyle bir şey olur falan vesaire. Konuşuyoruz ya. Tabii. Konuşmadan olmaz ki. Nasıl Olmaz olacak? ki konuşmadan. Fikir alışverişi yapmakla mükellefiz. Aynı zamanda partneriz çünkü. Belgin Şimşek, Gonca'yı en iyi anlatan bir sahne ne olurdu sence Nazlı Instagram? Çok sahne var ya. Yani 3 senedir çok biriken sahne oldu kafamda. Ama şimdi Gonca'yı seyircinin gördüğünden ziyade benim içselleştirdiğim yerden bakarsam ailesine kafa tuttuğu yer Gonca'yı tamamen anlatan bir nokta aslında. Çünkü Gonca'nın karakterini %90 orada görebiliyoruz. Çok adaletli bir kadın Gonca her şeyden önce. Aşkı için değildi o kafa tutması. Tabii ki sevdası da vardı, etkiliyordu. Ancak orada bir adalet duygusu söz konusuydu. Çünkü Osmanlılara karşı, Osman Beyliğine karşı büyük bir adaletsizlik yapılıyordu. Arkadan iş çevriliyordu. Kendisi piyon olarak kullanılmak istenmişti. Ancak Gonca'nın adalet duygusunun baskın gelmesiyle birlikte... Belgin'cim yardım edecek mi bu? İşte doğaçlama oluyor, susmuyorum ben. En iyi o sahne diyebilirim. Evlat sevgisi için de zaten çocuklarla olan temas. Kamera arkasında en çok kim güldürüyor? Zehra Instagram. Ya tabii ki herkes çok komik bence. Herkes değil ya. espri yapıyor. Herkes kendi yapabildiği kadar. Ancak tabii ki set ortamı olduğu için çok iyi anlaştığım insanlar var. Normal anlaştığım var. Çok iç dışta oldukların oluyor. Eskiden kalanlar, daha gönül bağı olduğu insanlar oluyor. Daha iyi anlaşıyorsun. Bence kim olabilir? Yiğit bence çok. O çok iyi. Yiğit, Çağrı çok komikler. Barış abi de bence çok komik. Evet. Boncuğa da ben arada gülüyorum. Ama mesela benim şu 3 senede en çok güldüğüm yani Fatih Ayhan'dır. Aa, evet. Kuruluş Karakter Osman'da ismi neydi? Baysungur oynuyordu. Baysungur. Çok Fatih komik. abi beni çok güldürürdü yani. Evet. Sette boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz? Uyuyor. Ben uyumayı tercih ediyorum. Dinlenmeyi tercih ediyorum. Onun diğer boş vakitlerimde de yemek yiyorum. Boş zamanlarında uyuyabilen insanlara hayranım çünkü bende böyle bir özellik Ben her yok. yerde uyurum. Mümkün değil. Her yerde uyuyabilirim. Çok güzel. Cemre de senin gibi. Yemin ederim özeniyorum. Cemre ile Faruk'a bu konuda çok özeniyorum çünkü uyuyabiliyorlar. Bende mümkün değil böyle bir şey olması. Ben sürekli kahve içiyorum çünkü. Evet, kahve bağımlısı. 7 bardak, 8 içiyoruz. bardak kahvem var. Bağımlıyım ben, evet. Ne kadar kaldı? Son soru. Bitti. Burada yaptığımız Algon editlerini izliyor musunuz? Aranızda konuştuğunuz oluyor mu? ZX. İzliyoruz ya. İzliyoruz. Ve gerçekten çok beğendiğimiz editler oluyor ya. Çok Ellerinize güzel. sağlık. Gerçekten Yani öyle. Ben çok beğeniyorum, çok seviyorum. Faruk'a da sürekli atıyorum. Hem Evet. Instagram'dan hem Twitter'dan. çok başarılısınız yani bu konuda Gerçekten. Bu ara bir de TikTok var. O bende Bir de yok. o var. Ben de var. Var mı? O bende Yani yok. kullanmıyorum ama hani video atmıyorum ama izliyorum. Çünkü orası Asıl onun menbaı orası zaten galiba. aslında evet biraz öyle oldu. Çok güzel şeyler var. Kullanma biçimine bağlı tabii ki ama faydalı bilgiler de var. Orada da çok iyi videolar var. Çok güzel editleriniz var. Ellerinize sağlık hepinizin. Teşekkür ederiz. Evet. Evet, sorularımız bitti. Biz cevaplarken çok keyif aldık. Umarım siz de keyif alırsınız.